Herkese merhaba. Keystarter kitinizi elinize aldınız ve şimdi nasıl başlayacağım diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Bu rehberde bu harika sistemi adım adım nasıl kuracağınızı, tamamen kendinize göre nasıl ayarlayacağınızı ve nasıl kullanacağınızı birlikte göreceğiz. Anahtarları bir kenara bırakmaya hazırsanız hadi başlayalım. Evet, artık o ceplerde anahtar arama derdi, o acaba nerede unuttum stresi tamamen bitiyor. Düşünsenize, her şey ya zaten hep elinizde olan telefonunuzda ya da cebinizde hissetmeyeceğiniz kadar küçük bir e-tag'da. Bu sistem, sürüşe başlama anınızı bile keyifli hale getiren gerçekten modern ve pratik bir teknoloji. Peki bugün neler yapacağız? Şöyle bir bakalım. İlk olarak sisteme nasıl gireceğimizi, o en önemli ilk adımı göreceğiz. Sonra arayüze hızlıca bir göz atacağız. Ardından en eğlenceli kısım e-tag'ımızı kaydedip ayarları kendimize göre yapacağız. İki farklı mod var, konfor ve güvenlik. Hangisi size göre ona bakacağız. Ve son olarak telefonunuzu nasıl anahtar olarak kullanabileceğinizi de göstereceğim. Her şey gayet basit. Hadi dalalım. Tamam, ilk konumuz sisteme giriş. Burası gerçekten önemli. Çünkü tüm ayarların kapısını açan anahtar bu adım. Bunu bir kere doğru yaptığınızda gerisi çorap söküğü gibi gelecek. O yüzden şimdi anlatacaklarıma dikkat kesilelim. Ve işte o altın kural geliyor. Ayarlar menüsünü açabilmek için sisteme kaydılı olan hiçbir iTag'ın yakında olmaması gerekiyor. Bu kural çok önemli. Peki neden? Şöyle düşünün, sisteme kaydılı bir iTag'ı gördüğünde "Tamam, sahibi burada, sürüşe hazır." diyor ve güvenlik için ayarları kilitliyor. Ayar yapmak istediğinizde ise aslında sisteme "Dur bakalım, şu an sürüşe çıkmıyorum, bir şeyler değiştireceğim." diyorsunuz. İşte bunu demenin yolu da kayıtlı iTag'ı motordan en az 20 metre kadar uzaklaştırmak. Peki nasıl yapacağız? Adım adım gidelim. 1. Kayıtlı e-tag'i uzaklaştırdık. 2. Gidondaki Key Starter düğmesine bir kere basıyoruz. 3. Yaklaşık 30 saniye kadar bekliyoruz. Bir bip sesi duyacaksınız. İşte o ses, sistemin kendi Wi-Fi ağını yayına açtığı anlamına geliyor. Sonra telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını açıp Key Starter iTag ağını bulup bağlanıyorsunuz. Ardından tarayıcınızı açıp adres çubuğuna 192.168.4.1 yazıyorsunuz ve size verilen şifreyle giriş yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar. İşte bu kadar. Başarıyla giriş yaptınız. Karşınızdaki Starter'ın kontrol paneli. Bütün ayarları, bütün özelleştirmeleri yapacağımız yer tam olarak burası. Şimdi hemen iTag kaydına dalmadan önce arayüzdeki çok pratik bir şeye, acil durum seçeneklerine bakalım. Hani olur ya, bazen beklenmedik durumlar olur, işte o anlarda bu düğmeler gerçekten çok işinize yarayacak. Arayüze baktığınızda dil seçeneklerini göreceksiniz ama benim size ilk göstermek istediğim şey şu iki düğme. Manuel aç ve manuel kapat. Bunlar sizin dijital yedek anahtarınız gibi bir şey. Diyelim ki iTag'i evde unuttunuz ya da pili bitti, eyvah yolda mı kaldım diye düşünmenize hiç gerek yok. İşte bu düğmeler tam o anlar için var. Peki bu acil durumda ne yapıyoruz? Çok basit. iTag yanınızda yok mu? Hemen ayarlar sayfasına giriyorsunuz, bu yeşil manuel aç düğmesine bir kere basıyorsunuz. Bu kadar. Sistem kontağı açıyor, sonra menüden çıkış yapıp telefonunuzun Wi-Fi'ni kapatın, hepsi bu. Yola çıkabilirsiniz. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Motosikleti kapatıp tekrar açtığınızda sistem güvenlik için otomatik olarak normal iTag moduna geri dönüyor. Yani her şey yine eskisi gibi güvenli. Süper. Acil durum planımız artık cebimizde. Şimdi geldik en zevkli kısma. Bu sistemi tamamen size özel hale getireceğiz. Yani yeni bir iTag'i sisteme tanıtacağız ve ayarları kendi keyfimize, kendi sürüş stilimize göre ayarlayacağız. iTag'i kaydetmeden önce küçük bir hazırlık yapmamız lazım. Bu önemli. Mümkünse sakin, etrafta çok fazla elektronik cihazın olmadığı bir yer seçin. Neden mi? Düşünsenize, çok gürültülü, kalabalık bir partide bir arkadaşınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Çok zor değil mi? İşte Keystarter için de durum aynı. Etrafta onlarca Bluetooth sinyali varken sizin iTag'inizi net bir şekilde bulması zorlaşabilir. O yüzden bu sinyal karmaşasını, yani paraziti azaltarak sisteme yardımcı oluyoruz. Ayarlar sayfasına girince sistemin etrafta bulduğu bütün Bluetooth cihazlarını listelediğini göreceksiniz. Peki hangisi bizim iTag'imiz? Cevap sinyal gücünde.
Bakın orada dBm diye bir değer var. Bu değer ne kadar küçük bir eksi sayıysa, yani sıfıra ne kadar yakınsa sinyal o kadar güçlü demektir. Mesela eksi 60 cihazın modülün hemen dibinde olduğunu gösterir. Eksi 95 ise epey uzakta demek. Bizim aradığımız şey en güçlü sinyal, yani en küçük eksi sayı. Tamam, doğru cihazı bulduk. Şimdi ne yapacağız? Çok basit. O en güçlü sinyalin yanındaki MAC adresini kopyalıyoruz. Bu MAC adresi o cihazın parmak izi gibi eşsiz bir kimlik numarasıdır. Kopyaladığımız adresi oradaki boş e-tag alanlarından birine yapıştırıyoruz ve kaydet diyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra çıkış yapıyoruz. Gidondaki düğmeden sistemi bir kapatıp 20 saniye kadar bekleyip tekrar açıyoruz. Eğer bir bip sesi duyduysanız harika, e-tag'iniz artık sistemle eşleşti. İşte şimdi işin eğlenceli ayar kısmına geldik. Bakın burada bir menzil ayarı var. Birden 10'a kadar. Bununla e-takinizin ne kadar uzaktan algılanacağını seçiyorsunuz. Biri seçerseniz neredeyse motorun üzerine oturduğunuzda tanır. Onu seçerseniz daha siz motora yaklaşırken bile sistem sizi tanır ve hazır hale gelir. Fabrika ayarı genelde 8'dir ama en iyisi siz kendiniz deneyerek sizin için en konforlu mesafeyi bulun. Şimdi çok ama çok önemli bir uyarı. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Ayarlar sayfası için giriş şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ama eğer yeni bir şifre belirlerseniz bunu mutlaka ama mutlaka bir yere not edin. Çünkü bu şifre sistemin beynine giden tek anahtar. Onu kaybederseniz bir daha ayarlara girme şansınız olmaz. Bu yüzden yeni şifrenizi asla unutmayacağınız güvenli bir yere yazın. Keystarter'ın güzel bir özelliği de size iki farklı çalışma modu sunması. Aslında iki farklı felsefe sunuyor diyebiliriz. Seçim tamamen size kalmış. Gündelik hayatta maksimum rahatlık mı istersiniz, yoksa içinizi rahat ettirecek ekstra bir güvenlik katmanı mı? Gelin şimdi bu iki modun ne yaptığına bakalım. Bakın tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Mod 1, standart mod, yani konfor modu. Siz motora binerken e-tag'ı bir kere kontrol eder, tamam der ve siz motoru kapatana kadar bir daha karışmaz. Mod 2 ise güvenlik modu. Bu mod bir nevi koruma kalkanı gibi. Motora binerken yine e-tag'ı kontrol ediyor ama bunun da kalmıyor. 30 saniye sonra bir daha kontrol ediyor. Peki neden? Allah korusun, diyelim ki bir gasp olayı oldu ve motor sizden uzaklaştırıldı. E-tag sizde olduğu için 30 saniye sonra motor menzil dışına çıktığında sistem bunu anlıyor ve kontağı kapatıp motoru durduruyor. Kısacası seçim tamamen sizin ve sizin önceliklerinizin. Günlük kullanımda bana pratiklik lazım mı diyorsunuz, yoksa ne olur ne olmaz aklım rahat olsun deyip ekstra güvenliğimi tercih edersiniz. İşte bu kararı bu ekrandan tek bir tıkla verebiliyorsunuz. Şimdi de gelelim iTag'e çok güzel bir alternatife, telefon modu. Bu mod sayesinde yanınızda iTag bile taşımanıza gerek kalmıyor. Zaten her an hepimizin cebinde olan o akıllı telefon motosikletinizin anahtarı haline geliyor. Daha minimalist bir çözüm isteyenler için harika bir seçenek. Peki bu modlar arasında geçiş yapmak zor mu? Hayır, inanılmaz kolay. Ama şunu unutmayın, sistemde aynı anda sadece bir mod aktif olabiliyor. İTAG ayar sayfasının en altına inip Wi-Fi Start Motor derseniz sistem kendini yeniden başlatıp telefon moduna geçiyor. Yok, ben İTAG'e geri döneceğim derseniz bu sefer de telefon ayar sayfasının altındaki İTAG Start Motor düğmesine basıyorsunuz. Bu kadar basit. Telefon modundayken motoru çalıştırmak gerçekten çocuk oyuncağı. Gidondaki düğmeye basıyorsunuz, telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını açıp bu sefer Keystarter Phone ağına bağlanıyorsunuz. Şifreyi bir kere girmeniz yeterli, telefonunuz bunu hafızasına alacaktır. Bağlantı kurulur kurulmaz o tanıdık bip sesini duyacaksınız ve motorunuz çalışmaya hazır olacak. Tabii ki telefon modunun da kendine özel bir ayar sayfası var. Tıpkı iTag modundaki gibi. Bu sayfadan isterseniz Wi-Fi ağının adını değiştirebilir, kendi şifrenizi koyabilirsiniz, hatta isterseniz o bip sesini kapatıp tamamen sessiz bir şekilde çalışmasını bile sağlayabilirsiniz. Kontrol yine sizde. Evet, artık Keystarter Kit'in tüm sırlarını biliyorsunuz. Kontrol tamamen sizin elinizde. İster iTag'i cebinize atıp ayarla ve unut rahatlığını yaşayın, ister güvenlik moduyla içiniz rahat olsun, isterseniz de sadece telefonunuzu kullanarak minimalist bir çözüm seçin. Bu teknoloji sürüş deneyiminizi gerçekten de size özel kılıyor. Peki, siz motorunuzu nasıl çalıştırmayı tercih edeceksiniz?